Merhaba dostlar. Bugün sizlerle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu, zihnimizin doğru çalışması ve zihnimizi kirleten şeylerden nasıl kurtulabileceğimizdir. Bu konuyla ilgili olarak Stoacı filozof Epiktetos şöyle diyor: Zihnin doğru çalıştığının en önemli göstergeleri karar alma, reddetme, arzulama, nefret etme, hazırlık, amaç ve kabullenme süreçlerinde kendini belli eder. Peki zihnin doğru çalışma sürecini kirleten ve köstekleyen şeyler nelerdir? Bunlar zihnin kendi verdiği yanlış kararlarda gizlidir. Epiktetos, bu sözle bizlere neyi anlatmaya çalışıyor? Zihnimiz sayesinde düşünür, hisseder, karar verir, eyleme geçer, hayaller kurar ve daha iyi bir hayat için hedefler belirleriz. Fakat zihnimiz, aynı zamanda üzüntü, korku, endişe, pişmanlık gibi negatif duygularımızın da kaynağıdır. Peki zihnimizin bize nasıl davranacağını biz mi belirleriz yoksa zihnimiz mi? Cevap, hem biz hem de zihnimizdir. Çünkü zihnimiz, bizim ona verdiğimiz emirleri yerine getiren bir araçtır. Ama zihnimiz aynı zamanda biz farkında olmadan kendi emirlerini de yerine getiren bir araçtır. İşte bu noktada zihnimizin doğru çalışması için ona doğru emirler vermemiz gerektiğini anlamalıyız. Peki zihnimizin doğru çalışması için ona ne gibi emirler vermemiz gerekir? Bu sorunun cevabını Antik Yunan felsefesi olan Stoacılıktan alabiliriz. Stoacılar, zihnimizin doğru çalışmasının en önemli göstergelerinin karar alma, reddetme, arzulama, nefret etme, hazırlık, amaç ve kabullenme süreçleri olduğunu söylerler. Bu süreçleri doğru şekilde yürütmek, zihnimizi temiz ve sağlıklı tutar. Bu süreçleri bozan ve zihnimizi kirleten şeyler ise yanlış kararlardır. Yanlış kararlar, zihnimizi bulandırır, bizi mutsuz eder, hayatımızı zorlaştırır ve bizi gerçek potansiyelimizden uzaklaştırır. O halde, bu süreçleri nasıl doğru şekilde yürütebiliriz ve yanlış kararlardan nasıl kaçınabiliriz? Bu sorunun cevabını da yine Stoacılıktan alabiliriz. Stoacılık, zihnin doğru çalışmasını destekleyen ve insanın mutluluğunu artıran bir felsefedir. Bu felsefeye göre, insanın kontrol edebildiği tek şey, kendi düşünceleri, duyguları ve davranışlarıdır. Kontrol edemediği şeylere ise kayıtsız kalmalı ve onları kabullenmelidir. Bu şekilde insan, kendi içinde huzur ve sükunet bulabilir. Şimdi bu felsefenin ışığında, zihnin doğru çalışmasını sağlayan ve engelleyen süreçleri inceleyelim. 1. Karar alma. Zihnin en önemli görevlerinden biri, karar almaktır. Karar almak, bir şey yapmak ve doğru düşünmek demektir. Karar alırken, zihnimiz, elimizdeki bilgileri değerlendirir, olası sonuçları hesaplar ve en uygun seçeneği belirler. Bu süreçte, zihnimizin doğru çalışması için, Stoacılığın bize öğrettiği iki şeye dikkat etmeliyiz. Birincisi, karar alırken, sadece kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmalıyız. Kontrol edemediğimiz şeyleri, kararımızı etkileyecek faktörler olarak görmemeliyiz. İkincisi, karar alırken, mantığımızı kullanmalıyız. Duygularımız, önyargılarımız, beklentilerimiz ve arzularımız, kararımızı bulandırmamalı. Bu şekilde, zihnimiz, doğru ve sağlıklı kararlar alabilir. 2. Reddetme. Zihnin bir diğer önemli görevi, reddetmektir. Reddetmek, cazip görünen şeylere karşı koymak demektir. Reddetmek, zihnimizin iradesini gösterir. Zihnimiz, reddetme yeteneğine sahip olduğunda, kendini koruyabilir, disiplinli ve özgür olabilir. Reddetmek için, Stoacılığın bize öğrettiği iki şeye dikkat etmeliyiz. Birincisi, reddetmek, sadece kötü ve zararlı şeyleri reddetmek değildir. Aynı zamanda, iyi ve yararlı görünen ama aslında bizi mutsuz eden şeyleri de reddetmektir. Örneğin, zenginlik, ün, güç gibi şeyler, bize iyi görünebilir ama hayatımızı bunlara bağlarsak sonunda mutsuz olacağımız kesindir. Bu yüzden reddetmek, bize gerçekten iyi gelen şeyleri seçmek demektir.
İkincisi, reddetmek, sadece dışarıdan gelen şeyleri reddetmek değildir. Aynı zamanda içimizden gelen şeyleri de reddetmektir. Örneğin, öfke, korku, kıskançlık gibi duygular bize zarar verir. Bu yüzden reddetmek, duygularımızı kontrol etmek demektir. 3. Arzulama. Zihnin bir başka önemli görevi, arzulamaktır. Arzulamak, daha iyisini yapabilmeyi istemek demektir. Arzulamak, zihnimizin gelişimini sağlar. Zihnimiz, arzulama yeteneğine sahip olduğunda, kendini geliştirebilir, öğrenebilir ve ilerleyebilir. Arzulamak için, Stoacılığın bize öğrettiği iki şeye dikkat etmeliyiz. Birincisi, arzulamak, sadece maddi ve dünyevi şeyleri arzulamak değildir. Aynı zamanda, manevi ve ruhsal şeyleri de arzulamaktır. Örneğin, bilgelik, erdem, adalet gibi şeyler, bize gerçekten değer katan şeylerdir. Bu yüzden, arzulamak, bizi daha iyi bir insan yapacak şeyleri arzulamak demektir. İkincisi, arzulamak, sadece sonucu arzulamak değildir. Aynı zamanda, süreci de arzulamaktır. Örneğin, bir işi yaparken, sadece başarıyı değil, aynı zamanda çabayı, emeği, sabrı da arzulamalıyız. Bu şekilde, arzulamak, bizi daha mutlu ve tatmin eden bir yaşama götürür. 4. Nefret etme. Zihnin bir diğer önemli görevi, nefret etmektir. Nefret etmek, negatiflikten, kötü etkilerden ve doğru olmayan her şeyden nefret etmek demektir. Nefret etmek için, Stoacılığın bize öğrettiği iki şeye dikkat etmeliyiz. Birincisi, nefret etmek, sadece başkalarından nefret etmek değildir. Aynı zamanda yaptığımız hatalardan, eksikliklerimizden, zaaflarımızdan nefret etmeliyiz. Bu şekilde, nefret etmek, bizi daha iyi olmaya teşvik eder. İkincisi, nefret etmek, sadece nefret duygusunu hissetmek değildir. Aynı zamanda, nefret ettiğimiz şeyleri değiştirmeye çalışmaktır. Örneğin, adaletsizlikten, yalanlardan, zulümden nefret ediyorsak, bunlara karşı mücadele etmeliyiz. Bu şekilde, nefret etmek, bizi daha aktif ve sorumlu bir birey yapar. 5. Hazırlık ve planlama. Hazırlık, hayatımızda karşımıza çıkan şeylere ya da gelecekte olabilecek şeylere karşı kendimizi hazırlamak demektir. Hazırlık, bizi sürprizlere karşı korur, bizi başarıya yaklaştırır. Hazırlık için kendimizi tanımalı, yeteneklerimizi ve zayıflıklarımızı bilmeli, güçlü ve zayıf yönlerimizi geliştirmeye çalışmalı, kendimize güvenmeliyiz. Hazırlık için hayatımızda neyin olabileceğini tahmin etmeli, neyin olmasını istediğimizi planlamalı ve neyin olmasını istemediğimizi ise engellemek için önlem almalıyız. 6. Amaç. Amaç, hayatımızın yol gösterici ilkemiz ve en büyük önceliğimizdir. Amaç, bize anlam verir, bize yön verir, bize hedef verir. Amaç için, hayatımızda neyin önemli olduğunu bilmeli, neyin bizi mutlu ettiğini anlamalı, neyin bize uygun olduğunu keşfetmeli ve neyin bize değer kattığını fark etmeliyiz. Amaç için, hayatımızda neyi yapmak istediğimizi sormalı, neyi yapabileceğimizi görmeli, neyi yapmak istediğimizi seçmeliyiz. 7. Kabullenme. Kabullenme, hayatımızda kontrolümüzde olan ve olmayan şeylerin yanılgısından kurtulabilmek ve kontrolümüz dışındaki şeyleri kabul etmeye hazır olmak demektir. Kabullenme, bizi rahatlatır ve huzurlu yapar. Kabullenme için, kendimizi bilmeli, kendimizi sakinleştirmeli, kendimizi affetmeli ve kendimizi sevmeliyiz. Kabullenme için, hayatımızda neyin kontrolümüzde olduğunu anlamalı, neyin kontrolümüzde olmadığını fark etmeliyiz. Evet dostlar, bugün sizlerle zihnimizin doğru çalışması için karar alma, reddetme, arzulama, nefret etme, hazırlık, amaç ve kabullenme süreçlerini nasıl doğru şekilde yürütebileceğimizi ve yanlış kararlardan nasıl kaçınabileceğimizi konuştuk. Umarım bu konuşma sizlere faydalı olmuştur. Zihnimizin doğru çalışması, hayatımızın kalitesini artıracak ve bizi daha mutlu, daha başarılı ve daha erdemli insanlar yapacaktır. Bunu yapmak sizin elinizde. Sizler de konuyla ilgili düşüncelerinizi, sorularınızı
yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ve hayatınızı iyileştirme yolunda burada olduğunuzu belirtmek için, "Hayatım benim elimde" yorumu bırakmayı unutmayın. Ayrıca bize destek için ve Stoacı düşünceyi yaymak ve geliştirmek için kanalımıza abone olmanız büyük önem taşımakta. Duyarlılığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.